Kanserin görünme oranı tüm dünyada giderek artıyor. Dünyada her yıl 20 milyon, ülkemizde de yaklaşık 230 bin kişiye kanser tanısı konuyor. Üstelik kanser en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 10 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Yaklaşık her 3 kanserden birinde de 5 önemli risk faktörü sorumlu oluyor. Bunlar fazla kilolu ya da şişman olmak, meyve ve sebzeyi az tüketmek, hareketsiz yaşam sürmek, sigara ile alkol tüketmektir. Dolayısıyla yaşam alışkanlıklarında yapılacak olan değişimlerle kanser riskini azaltmak mümkün olabiliyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre risk faktörlerine karşı önlem alındığında kanser gelişimi %30 ila 40 gibi önemli bir oranda önlenebiliyor. Ateşehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Engin, sigara kullanımının kanser için en önemli risk faktörü olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti. Sigara içmeyen bir toplum oluşturabilirsek akciğer kanserinin neredeyse %90'ından daha fazlasını önleyebiliriz. Sigara içmeyen bir toplumda akciğer kanserinin yanı sıra baş, boyun kanserleri, yutak borusu, mide, pankreas, böbrek, mesane, lösemi ve hatta meme kanseri gibi birçok kanser türünde azalma görülecektir. Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Engin, kanserden korunmamız için almamız gereken 12 etkili önlemi anlatarak şu önemli uyarılarda bulundu. Haftanın 5 günü tempolu yürüyün. Kansere karşı korunmada düzenli egzersiz yapmak büyük önem taşıyor. Zira düzenli ve doğru uygulanan egzersizler metabolizmayı olumlu etkiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, fazla kilolardan kurtulmamıza destek oluyor ve stresi azaltıyor. Yapılan çalışmalarda haftada 5 gün 30'ar dakika tempolu yürüyenlerde meme, kalın bağırsak, rahim ve prostat kanserleri daha az görülmüş. Bu nedenle haftanın 2-3 günü günde 1 saat ya da haftanın 5 günü 30'ar dakika yürümeye alışkanlık edinin. Yürüyüşün yanı sıra yüzmek, bisiklet sürmek ve tenis gibi aktiviteler de sağlığımızı olumlu etkileyen egzersizler arasında yer alıyor. Fazla kilolarınızdan kurtulun. Yapılan çok sayıda araştırmada fazla kilo ve obezitenin pek çok kanser türünü tetiklediğini gösteriyor. Östrojen ve insülin de dahil olmak üzere bazı hormonların kanda yüksek düzeyde olması belirli kanserlere yakalanma riskini artırabiliyor. Araştırmalar obezite ve fiziksel aktivite yetersizliğinin özellikle meme, kolon, yemek borusu, karaciğerle rahim kanserlerine yakalanma riskini %20 ila 25 oranında artırdığını gösteriyor. Bu nedenle sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile ideal kilonuza kavuşmanız büyük önem taşıyor. Sigarayı hemen çöpe atın. Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser türünün gelişmesine yol açan en önemli etkendir. Yapılan bilimsel çalışmalar akciğer kanserinin %90'ının sigara ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı olarak geliştiğini ortaya koyuyor. Ayrıca sigara ve tütün kullanımı en az 10 farklı kanserin oluşmasında doğrudan ya da dolaylı olarak etkili oluyor. Zira sigara dumanında 4000'den fazla kimyasal madde yer alıyor ve bunlardan en az 250'sinin zararlı olduğu ve 50'den fazlasının da kansere yol açtığı biliniyor. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Sebze ile meyve tüketin ve kanser riskini artıran gıdalardan uzak durun. Örneğin kırmızı eti haftada en fazla yarım kilo ile sınırlandırın. Bunun yerine balık, tavuk ve hindi gibi beyaz etleri tercih edin. Bakla, kuru fasulye, nohut, börülce ile mercimek gibi bitkisel proteinleri sofranızdan eksik etmeyin. İşlenmiş tahıl ürünleri yerine tam buğday, tam çavdar, tam yulafı tercih edin. Tuz alımınızı günde 2-3 gram ile sınırlandırın. Mevsiminde olmayan sebze ve meyvelerde kanser gelişme riskini artıran hormon tedavisi ve kimyasallar daha fazla kullanılıyor. Bu nedenle sebze ile meyveleri mevsiminde tüketin. Etleri mangalda yakmamaya dikkat edin. Etleri kısa zamanda yüksek ateşte pişirmek gibi yöntemlerden kaçınmanız da önem taşıyor. Örneğin mangal yöntemini tercih etmeyin.
Zira pişirme sırasında ortaya çıkan polisiklik aromatik hidrokarbonlar kanser riskini artırıyor. Yine de mangal kullanacaksanız etleri yakmamaya dikkat edin. Kanserden korunmak için en ideali yemekleri buğulama ve buhar gibi geleneksel yöntemlerle pişirmektir. İşlenmiş ürünlerden kaçının. Kanserden korunmak için işlenmiş ürünleri mümkün olduğunca tüketmeyin. Profesör Doktor Hüseyin Engin, gıdaların dayanıklılığını artırmak için besinlerin bir takım işlemlere tabi tutulabildiklerine dikkat çekerek, örneğin işlenmiş balık ürünlerindeki polikloronil bifenil ve diğer besinlerde kullanılan sodyum benzoatin kanser riskini artırabildiği yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Ayrıca sosis, salam, sucuk ve jambon gibi işlenmiş et ürünlerini mümkün olduğunca az tüketin diyor. Alkollü içecekleri bırakın. Alkol tüketimi baş, boyun bölgesi, yemek borusu, karaciğer, kalın bağırsak, pankreas ve meme kanserinin bilinen sebeplerinden. Özellikle sigara ile beraber alkol almak kanser riskini oldukça yükseltiyor. Alkolün alım süresi ve günlük tüketilen miktarı arttıkça kanser riski de artıyor. Ancak alkol kullanımı ile ilgili güvenli bir eşik yoktur. Dolayısıyla alkollü içecekleri hiç tüketmemeniz en doğrusudur. Enfeksiyonlara karşı önlem alın. Dünyada her 5 kanserden biri kronik enfeksiyonlara bağlı gelişiyor. Örneğin Helicobacter pylori bakterisi mide kanserine, hepatit B virüsü karaciğer kanserine, Herbes grubu bazı vitaminler de cilt ve rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Aslında enfeksiyonların çoğu önlenebiliyor veya tedavi edilebiliyorlar. Dolayısıyla enfeksiyonlardan korunmak için önlem alınmalı, hastalık geliştiyse kronikleşmemesi için zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır. Aşıları ihmal etmeyin. Kanserden korunmak için dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da aşılarınızı düzenli yaptırmak olmalıdır. Risk altındaysanız veya hepatit B'nin sık görüldüğü yerlerde yaşıyorsanız, hepatit B aşısı olmanız karaciğer kanserinden korunmanız için çok önemlidir. Human polipoma virüsünün belirli tipleri de kadınlarda rahim ağzı kanseri gibi bazı kanser türlerinin gelişme riskini artırıyor. Düzenli ve kaliteli uyku şart. Uykusuzluk da kanser riskini artıran önemli etkenler arasında yer alıyor. Uyku sırasında bağışıklık sisteminin güçlü olmasında rol oynayan birçok hormon salgılanıyor. Ayrıca vücutta gelişen kanser hücrelerinin önemli bir bölümü bağışıklık hücreleri tarafından uyku sırasında yok ediliyor. Dolayısıyla düzensiz ve kalitesiz uyuduğumuzda hormonlarla metabolizmamız işlevlerini yerine getiremeyince kanserin gelişme riski artıyor. Tarama programlarını aksatmayın. Herhangi bir yakınma olmasa bile tarama testlerinin düzenli olarak yaptırılması yaşamsal önem taşıyor. Bu amaçla 50 yaşından sonra kansere dönüşebilen poliplerin saptanması ve tedavi için 5 ila 10 yılda bir kolonoskopi yapılması, 30 yaşından sonra 5 yılda bir pap smear ve HPV DNA testi ile rahim ağzı kanseri oluşumu için risk oluşturan cin lezyonlarının saptanması ve tedavisi son derece önemlidir. Yine 40 yaşından sonra yapılacak olan memografi taramasıyla meme kanseri için öncül lezyonların saptanması mümkün oluyor. Kış güneşine dikkat edin. Son yıllarda yetersiz D vitamini alımıyla bazı kanser türleri dahil pek çok hastalığın gelişme riski arasında ilişki olduğu biliniyor. Profesör Doktor Hüseyin Engin, D vitamininin en iyi kaynağı ise güneşten sağlanan ultraviyole ışınlarıdır. Gereksiniminin %90'ı bu şekilde karşılanabiliyor. Deride D vitamini oluşabilmesi için vücudun eller, kollar, bacaklar ve yüz gibi en az %25'lik kısmının 15 ila 20 dakika süreyle güneş ışınlarının dik olarak gelmediği, sabah saat 10'dan önce, öğleden sonra 16'dan sonra güneş ışınları ile temas edilmesi gerekiyor diyor. Ancak vitamin D'nin temel kaynağı olan güneşin kış ayları da dahil olmak üzere fazlası ve özellikle UV ışınlarının güçlü geldiği 10 ila 16 saatleri arasında maruz kalınması zararlı oluyor. Çünkü UV ışınlarının deri kanseri ve malign yani kötü huylu melanom gibi
İnsan sağlığı üzerinde ciddi zararları vardır uyarısında bulunan Profesör Doktor Hüseyin Engin şöyle devam ediyor. Bu saatler arasında güneşin altında kalınmamalı. Kalınması gerekiyorsa da gerekli önlemler alınmalıdır. Güneşten korunma en iyi şekilde gölgelik yerler, güneş gözlüğü, uygun giysi ve şapka ile sağlanıyor. Güneş kremi de yüz ve eller gibi vücudun güneşe maruz kalan kısımları için gerekli oluyor. Ancak kozmetik amaçlı ultraviyole, örneğin solaryum ışınlarına uzun süre maruz kalmak da tehlikeli oluyor.